Merhaba arkadaşlar. Genel tarot kartı açılımına başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. 10 tane kart seçiyorum bunun için. Dilerim güzel haberler alabiliriz. Kararsız kalabileceğimiz dönemler var. Bir türlü kafamızdaki fikirleri, düşünceleri toparlayamıyoruz. Ne yapacağımıza karar veremiyoruz. Bu aralar hep böyle netlik kazanmayan ilişkiler, netlik kazanmayan olaylar, bir sonuca varılmayan iş konuları gözüküyor. Bunlarla ilgili birazcık sabırlı olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Duygusal yönden heyecanlara açık bir zaman, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyebilirim. Hiçbir konuda net bir karar vermeden, olayın ne olduğunu öğrenmeden ani çıkışlar yapmayın diyorum. Bu gerekli. Parada maddi yönden ve manevi yönden aşklarda krizlerin çıkabileceğini, ani öfke patlamaları var çünkü. Biraz sabırlı olmayı denemeniz gerekiyor. Durum dediğim gibi netlik kazanmadan hiçbir konuda karar vermeyin. İlişkileri bitirmek isteyenler olabilir, evlilikleri bitirmek isteyenler olabilir. Öfke nöbetine kapılıp aşırı hırs yapıp hiçbir konuda bitişlere doğru yönelmeyin. Birazcık kendinize güvenin, birazcık ruhunuzu dinlendirin. İnsanlar bu arada gerilim de ve sinir nöbetleri var, öfke nöbetleri var ki bu her konuda aniden kendini savunmaya geçmek, olmadık zamanlarda kavgaya tutuşmak, bu tür konularda biraz sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir konuda da dediğim gibi olayın netlik kazanmadan herhangi bir konuda olaya dalmayın. Biraz bekleyin. Kendinizi biraz geri çekin olaylara karşı ve daha sakin, daha kendine güvenen, daha böyle ruhu dinlenmiş insanlar olarak devam etmeniz sizin için daha iyi olacağını söylüyor. Çocuklarla ilgili bu aralar biraz dikkat, düşmeye bağlı kırıklar olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ani kavgalar onları da etkileyecek gibi sıkıntılar var. Eğer evinizle ilgili kendinize ait böyle yapacak olduğunuz herhangi bir masraf varsa bunun için en uygun zamanmış. Bu bir araba alma isteği olabilir ya da bir gayrimenkul gibi. Bunun için iyi olacağını söylüyor ve bunu iyice araştırın. Ondan sonra eğer iki farklı almak istediğiniz bir şeyler varsa çok iyi araştırın. Ondan sonra dediğim gibi sağlam olduğuna inandığınız yerlerden alışveriş yapın. Çünkü diyor ki kartlar dolandırıcılık olaylarının çok fazla olacağını söylüyor. Bu aralar onunla ilgili sıkıntılar var. Ve şöyle baktığım zaman dövizle ilgili ani inişler ve çıkışlar var. Bununla ilgili hükümetin alacağı kararlar olabilir. Buna ani hamleler yapılabilir. Dediğim gibi iki farklı ülkenin birbirine gireceğini görüyorum ben. Savaşın eşiğine gelme gibi. Tek bir ülke sanki bununla ilgili çok büyük bir kaos başlayacak ve bunu da arkasında başka ülkelerin olacağını, daha çok sanki bu yenilgiyi kabul etmiş ve diğer ülkelerde bu ülkeye ait olan
ganimetleri talan etme çabası görüyorum ki büyük ihtimal gene bu Amerika ve İngiltere. Ve bu ülkeyle ilgili yaşanacak olan can kayıpları var. Bu bizim hemen karşımızda. Yani burası neresi? Burası Suriye değil. Arada deniz olduğuna göre burası Lübnan arkadaşlar. Burayla ilgili gerçekten önümüzdeki zamanlar bu 5 ay ve 10 ay gibi süre sonra yani bu ne olur? Şeyden sonrası için, Mayıs'tan sonrası için gerçekten büyük bir tehlike var. 10. ay dediğine göre Eylül gibi burayla ilgili göreceğimiz görüntüler çok fazla canımızı acıtacak. Ülke talan edilmek üzere. Bununla ilgili çok fazla böyle can kayıpları olacağını görüyorum. Büyük bir kaosun ateşi yakılmak üzere. Bu çok kötü gerçekten. Kendisini savunabilecek durumda değil bu ülke. Gerçekten sonu iyi değil. Artık bu ülkeyle ilgili sınırların değişeceğini görüyorum ve dünyanın gündemini meşgul edecek burası. Altın her zaman için iyidir. Altın alın diyorum. Şöyle baktığım zaman bu taraflara inelim. Ve diyor ki depremlerin beklediğimiz yerlerden değil de daha çok böyle beklenmeyen yerlerde sanki bir doğu bir batı şeklinde olacak. Daha önceki söylediğim yerler hala geçerli. İran'da olacak olan büyük bir deprem var ve bu İran'daki deprem bizim bu Van, Muş, Bitlis tarafına doğru olan illeri gerçekten ciddi anlamda etkileyecek. Manisa, İzmir tarafı var, Fethiye açıkları var ve Muğla dediğim gibi o kısımda var bir deprem. İstanbul için ciddi bir deprem söz konusu değil. En azından şu dönem öyle bir deprem beklemiyorum. Ama ne olur? Beşlik küçük depremler olabilir. Çanakkale'ye doğru olan yerde ve Tekirdağ, Silivri tarafında o kısımda gözüküyor. Yıkıcı bir deprem şu an için gözükmüyor ama ben Mart'ın sonuna doğru Erzurum, Erzincan tarafında ciddi bir deprem bekliyorum. Ama dediğim gibi çok böyle Türkiye'yi yasa boğacak şekilde olacak olan hiçbir olayımız yok. Sadece dövizde dalgalanmalar var. Beşlik, 5,5'luk depremlerimiz var. Onlar da bir doğu, bir batı şeklinde. Yani bir İzmir, Manisa çevresi, bir Van çevresi, karşıda bir Muğla olabilir. Onun karşısında tekrar Erzurum, Erzincan hattı ve bir de beklenmeyen yerler de ani depremler olabilir. Bu ne olur? Denizli, Aydın gibi o kısımlarda depremler olabilir. Ama önümüzdeki zamanlarda yıkıcı ve bizi tedirgin edecek herhangi bir deprem olasılığı yok. Bizim kafamızı meşgul edecek olan konular daha çok sanki dış ülkelerin konuları gibi gözüküyor. Kafa biraz karışık kafamız dediğim gibi. Diğer olaylar mutlaka hepimizi etkiliyor. Ani kararlar vermememiz gereken, sakin olmamız gereken bir zaman dilimi. Her konuda daha sakin davranın. Ruhunuzu dinlendirin. Sağlığınıza dikkat edin. Ani gelişecek olaylarda birden öfke nöbetine kapılıp da herhangi bir şey yapmayın diyorum. Herhangi daha kötüye götürecek herhangi bir durum söz konusu değil. Keyifli zamanlar dilerim. Görüşmek üzere.